Şans diye bir şey var mı? Gerçekten şans ne demek? İnsan nasıl şanslı olabilir? Başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü YouTube algoritması bunu istiyor. Yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açın. Şimdi başlayalım. Birçoğunuzun şans bana gülmüyor ya da ben ne kadar şanssızım dediğini duyar gibiyim. Aslında şans nedir? Nasıl şanslı olunur? Şansını kendin yaratabilir misin? Bu soruların cevabını öğrenmek için videonun sonuna kadar benimle kalın. İsra Suresi 13. ayet. Ve biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık der. Buna göre şans diye bir şey yok, çaba var. Peki bu nasıl olur? Çaba demek sadece emek verip yorulmak mıdır? Tabii bu da var ama bu kadar değil. Öyleyse çaba nedir? Çaba önce düşüncede başlar. İyi ve olumluyu düşünebilmek bizim şans diye nitelendirdiğimiz faktörün ilk adımıdır. Yani bardağın dolu tarafını görebilmek önemli olan. Bunu takip eden bakış açısını değiştirmektir. Kötünün varlığını bilip iyiyi görebilmek asıl olandır. Bu yönde bakmak önemlidir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu da iyimserliğin yanında gerçekçi olabilmektir. Gerçekçilik zarar görmenin önüne geçer. Sadece iyimser olup gerçeği görmezden gelmek doğru bir yol olmaz. Zarar görmeye neden olur. Bir diğer adım ise tevekküldür. Bu aynı zamanda çabayı da kapsar. Tevekkül etmek, elinden gelen çabayı gösterdikten sonra sonucun Allah'ın elinde olduğunu bilmek ve her şeyi en iyi şekilde takdir edeceğine inanarak Allah'a güvenmektir. Allah'ın takdirine razı olup şikayet etmemektir. Tevekkül, tembellik, umutsuzluk ya da tedbirsizlik değildir. Teslimiyet ve rıza göstermektir. Kabullenmektir aynı zamanda. Bu da güçlü olmayı ve huzuru getirir. Doğru yolda olmayı, başkalarından yardım beklememeyi getirir. Allah'a inanmayı, güvenmeyi getirir. Mesela öğrenci derslerine çalışıyor. Sınavının iyi geçmesi için Allah'a dua ederek sınav sonucuna razı olmalıdır. Hasta, doktora gidip ilaçlarını kullanmalı ve şifa bulmak için dua ederek Allah'a bırakmalıdır. Sonuç her zaman Allah'ındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken gerekli tüm tedbirleri almış. Ancak sonucun Allah'ın takdirine bağlı olduğunu bilip ona güvenmiştir. İnanmak, güvenmek, her daim şükür halinde olmaktır tevekkül. Her daim şükür halinde olmak ise dilde değil, kalpte olmalıdır. Sürekli kendini şanssız, mutsuz, huzursuz hissederek hayatından, insanlardan, yaşadıklarından şikayet ederek ne şükür olur ne de tevekkül. Bu şekilde yapılan şükür dilde kalır. Bu hal devam ettikçe şanssızlık olarak adlandırılan durum süreklilik gösterir. Kişi kendini şanssız olarak ifade eder. Bir diğer unsur ise beklenti halinde olmamaktır. Gelecek beklentisi insanı boşluğa düşürür. İstekleri olmadıkça umutsuzluğa düşürür, mutsuzluğa iter. Bir de insanlardan beklenti içinde olanlar var. Bu kişiler mutluluklarını da şanslarını da doğrudan diğer insanlara bağlamış oluyor ve bu bağladıklarını da mutluluk sanıyor. İnsan içinde mutlu olmadıktan sonra bilmeli ki kimse kimseyi mutlu edemez. Mutluluk nedenlere bağlı bir şey değildir.
Her iki durumda da hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Anlamaları gereken bu durumun kendilerine zarar verdiğidir. Hem istedikleri davranışta karşılaşmayınca kırılıp üzülüyor, hem de teslimiyeti kaybetmiş oluyorlar. İstedikleri olsa dahi kula minnet etmiş olduklarından tevekkülü kaçırıyorlar. Hayatı olduğu gibi kabullenip beklentisiz akışta olabilmek aynı zamanda huzuru da getirir. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden demiş Cahit Sıtkı. Bu sözler çok güzel anlatmış tevekkül ve şükrün birlikteliğini. Bu hal içinde olabilmek aynı zamanda şanslı da olmaktır. Nesimi'nin dediği gibi, sırat-ı müstakip üzere gözetirim rahimi, İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Beklenti halinde olmamak, önce kendi kendine hayatla baş edebilmek de önemli şartlardandır. Kuldan istemek, beklemek yerine Allah'a dua etmeli ve her şeyin ona bağlı olduğunu bilmelidir. Şans, mutluluk, huzur, hepsi ama hepsi senin elinde. Öyle bir an olur ki ne kadar şanslıyım dersin, belki ufacık bir şey için. Şans duygularda saklı, olayları görüşünde saklı. Duyguların seni yönetmesine izin vermek yerine sen onları yönetirsen şanssızlığı bırakırsın. Bu çok büyük bir farkındalık olur. Şans aynı zamanda anda saklı. Anda kalabilmek, anı yaşamak, geçmiş yüklerinden ve gelecek kaygısından uzaklaştırır, teslimiyeti kolaylaştırır. Motivasyondur şans. İnsan kendini ne kadar motive ederse o kadar başarılı olur ve şanslı hisseder. Şans gizli bir hazine gibi. Çaba, tevekkül etmek, teslimiyet, anda yaşamak, anın değerini bilmek, beklentisiz ama umut. Bunların hepsi şansı hazine yapan unsurlardır. En önemlisi de Allah'a inanmak ve güvenmek. Şansa ulaşması hem çok kolay hem çok zor. Bu tamamen sana bağlı. Hayatı nasıl gördüğün ve hatta nasıl yorumladığın, kendini ne kadar motive edebildiğin önemli. Aynı pencereden bakan iki insan için o pencere çok farklı olabilir. Birisi yerdeki çamuru görürken birisi yağan yağmurun güzelliğini görür. Pencere aynı olsa da bakış açıları farklı olduğundan bu kişiler için artık bu pencereler de farklıdır. Çünkü her ikisi de kendi bakışlarına göre misal alemlerini yaratmıştır ve ona göre bir hayat yaşar. Hayata farklı bir pencereden bakarsan, hayatın sorunlarla güzelleştiğini, çünkü sorun olmazsa hayat olmadığını görürsün. Sorun diye adlandırılan aslında hayatın bir parçasıdır. Sorunları sorun olarak görmek yerine tekamülün için öğrenilecek dersler olarak görmek doğru bir adımdır. Gerçekten dersi öğrenmeye çalışmak, bunun için çaba sarf etmek seni yukarı taşıyacaktır. Senin de yeni bir pencere açma vaktin gelmedi mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın ve şanslı olun.